Merhaba sevgili dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin çok sevdiği klasik ama bir o kadar da lezzetli bir tarif yapacağım. Ev yapımı mantı. Benim malzemelerim hamurum için 3 su bardağı unum var, 1 adet yumurtam var, 1 tatlı kaşığı tuzum var ve azar azar ekleyeceğim ılık suyum var. İç malzemem için ise 250 gram kadar kıymam var, 1 adet soğanım var, birazdan rendeleyeceğim. Karabiberim var, pul biberim var ve tuzum var. Hamuru yoğururken de size püf noktalarından bahsedeceğim. Ben 3 su bardağı unumu aldım ama eleyerek aldım. Buna mutlaka dikkat edin. Ortasını açıyorum. 1 adet yumurtamı, tuzumu ekliyorum ve suyumu biraz ekliyorum yavaş yavaş ve yoğurmaya başlıyorum. Suyumuz ılık olacak. Sıcak olmayacak, soğuk da olmayacak. Ilık. Ilık bir kıvam olacak. Bunun püf noktalarından bir tanesi de iyice güzelce yoğurmamız. Hamurumu yoğurdum. Yaklaşık 6-7 dakika kadar orta sertlikte bir hamur elde ettim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Bu arada da iç malzemelerimi hazırlayacağım. Şimdi ben soğanımı rendeliyorum. Buradaki püf noktası da soğanımızı rendeledikten sonra suyunu biraz sıkmamız. Eğer suyunu sıkmazsak e, malzememizin içini çamurlaştırabilir. Evet, gördüğünüz gibi bu suyu kullanmıyorum. Şimdi ben bütün malzemeleri birlikte yoğurdum. Böylece içimde hazırlanmış oldu. Şimdi hamurumuzu açma aşamasına geçebiliriz. Şimdi hamurumu ben soframa alıyorum. Şimdi bundan bezeler yapacağım. Mantarımı kesiciyle kesiyorum. Şimdi kestiğimiz hamurlarımıza etlerimizi bırakıyoruz. Bu aşamada birazcık çabuk olmamız lazım. Çünkü hamur kuruyabilir, yapışmakta sorun yaşayabilirsiniz. Onun için çabucak yapmamız lazım. Evet, ben mantılarımı hazırladım. Gayet de güzel oldular. Şimdi birazcık un serpiyorum ve yapışmaması için birbirine tepsime alıyorum. Bunları buzluk için de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde difrizde biraz yarım saat kadar tutun. Sonra poşetleyerek kaldırın. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Önce suyuna çok az bir sıvı yağ ekliyorum. Mantıların birbirine yapışmaması için. Ve biraz sıkı tutması için de birkaç damla limon damlatıyorum. Şimdi mantılarımı içine boşaltıyorum.
Mantı pişerken sakın başından ayrılmayın. Çünkü mantı şişerse kötü olur. Kaynayan suya bir tutam tuz. Sonra mantılar tek tek dans edecek. Biraz da tuz atıyorum. Evet. Şimdi kaynamaya başlayacak. Tam kıvamında pişmesi için 8-9 dakika yeterli. Daha fazla yani bu süreyi geçirmemeye çalışın. Mantılar şişmesin. Şimdi tereyağımızla pul biberimizi ekliyoruz. Bakın şimdi ev yapımı sarımsaklı yoğurtla sanki aşk yaşıyor. Ne çok az ne de fazla, tam kıvamında. Ve işte final dokunuşu. Fokur fokur tereyağlı pul biberli sosumuz. Bakın sesi duyuyor musunuz? Ve üzerine de biraz nane serpiştiriyorum. Bu sadece bir mantı değil, bu Türk mutfağının baş tacı. Yiyen bir tabak daha ister. Sizce bu mantı kaç kişiyi susturur?